arkadaşlar. Bugün sizlere evde tek kalmamın da vermiş olduğu rahatlıkla bir restorasyon işlemi göstereceğim. Çok basit bir işlem olacak. Gördüğünüz bu Siko Ford Transit'i, şöyle ışıktan tutayım hemen. Bu Ford Transit'i yenileme işlemi yapacağız arkadaşlar. Tamamen orijinaline yönelik bir yenileme işlemi olacak. Bakın elimize geldiğinde arka tekerlekleri yoktu. İşte boyası falan bayağı bir kötü durumda. Komple boyasını yenileyeceğiz. Tekerlek takacağız. Artık kendi tekerinden uydurabilirsek kendi tekerinden, yoksa farklı bir teker takacağız arkadaşlar. Bugünkü işlemimiz restorasyon işlemi olacak. Evde kimse olmadığı için rahat bir şekilde restorasyon yapacağım. Çünkü asittir, boyadır. Biliyorsunuz ufak kızım var. Çok rahat durmuyor. Ona da sıçramasını veya canını yakmasını istemiyorum. Hemen rahat rahat yapabiliriz diye düşündüm bugün. Böyle bir restorasyon işlemi yapalım dedim. Gördüğünüz üzere odamda yavaş yavaş kendine geliyor. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Bakın şuralarda uçak falan astım. Helikopter astım. Böyle dolaba 5'leri dizdim arkadaşlar. Yavaş yavaş odamızda, hobi odamızda şenleniyor. Gayet güzelleşiyor. Burada da Baymax var. Baymax'i de astık buraya. O da orada arkasını dönmüş, küsmüş. Belki az sonra konuşuruz şimdi. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Bugün güzel bir video olması ümidiyle. Haydi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, bugün yenileyeceğimiz aracımız bu. Siko'nun Ford Transit'i. Bayağı bir yıpranmış. Geldiğinde tekerlekleri de yoktu. Buna uygun tekerlek buldum bir tane. Aynısı değil bu, bakın şöyle bir ince tekere sahip. Bendeki orijinal olan biraz daha kalın, çift dingil olarak düşünebiliriz. Hani bunların çift dingil olanları da vardı. Yani bu şekilde olabilir. Bu hoşuma gitti, fena durmuyor. Arka kalın, ön ince teker olmuş olur. Değişik bir varyasyon olur. Şöyle bir tekerimiz var. Altın sarısı, Hot Wheels'ten aldım. Bu da yakıştı. İşin aslı yeşile de güzel gidebilir diye düşünüyorum. Yine Matchbox'tan da farklı olarak böyle 5 kollu yıldız şeklinde bir jant takımımız var. Bu da güzel oldu. Yani hangi tekeri denediysem hepsi güzel oldu. Siz lütfen yorumlara belirtin hangisinin daha güzel olduğunu. Ona göre tekrar değiştirebiliriz. Altını komple kapatmadığım için tekrar değişme imkanım olur. Yani bu çok hoşuma gitti açıkçası. Bu da çok güzel. Altın sarısı da çok güzel. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle görebiliyorsunuz. Altın sarısı da yakıştı. Bu biraz daha küçük oldu tabi. Bir de dediğim gibi çift dingil olarak sayarsak bu da kalın olarak orijinal tekeri olmuş olur. Elimdeki tek Siko teker buydu. Bunu da deneyebiliriz. Tabi şunun da kenar beyazlarını silmemiz gerekecek uydurmak için. Bununki silinmiş. Böyle yapacağız arkadaşlar. Orijinal yeşil rengine boyayacağız. Gerekli olan ekipmanlarımız: İşte boya sökücümüz, asit, aşağı yukarı yeşilimiz var. Camlar için pastamız var arkadaşlar. Pastayı uygulamak için bir tane makyaj pamuğu, yine asiti sürmek için fırçamız, pensemiz. Burada dremelimiz var. Boyayı kaldırdıktan sonra biraz yüzeyi parlatmak için, daha pürüzsüz hale getirmek için. Ve matkabımız var altını açmak için. Şöyle de küçük bir plastik kap ayarladım ki asiti bunun içinde yapabileyim diye, herhangi bir yere sıçraması arkadaşlar. Yaptığımız profesyonel değil, normal herkesin yapabileceği tarzda bir yenileme olacak. Bilginiz olsun. Gayet hoş olacağını düşünüyorum. Aracımızı eski güzel günlerine döndüreceğiz. Nasip olursa hemen işlemimize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle aracın altını açalım. Siko'larda, bu modellerde tek perçin var arkadaşlar. Bir perçinle işimiz kolay bir şekilde hallolacak. Tabi perçin inatçı çıkmazsa. Evet, aracımızı açtık arkadaşlar. Arka tarafta zaten perçin yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açtık. Şu tekeri çıkartalım. Alt fena değil ama bunu da griye boyamanın mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani ilk başta kötü gözükmedi ama bu ışık altında bakınca biraz bunun da boyaya ihtiyacı var. Bunun da bir gri boya atacağız. Hemen aracımızı dikkatli ve yavaş bir şekilde birbirinden ayırıyoruz parçalarını. Bakın zamanın vermiş olduğu hasar araca. İşte boya kalıntısı, çizikler falan. Ve aracımız. Şimdi en sevdiğim işlem ve en dikkat edilmesi gereken işlem, aracın
asitle imtihanı. Asitimizi dikkatli bir şekilde açtık. Şimdi sürüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk temizliğimizi yaptık. Bakın iç taraflar çıkmadı ama dış taraflar çoğunluğu itibariyle çıktı. Güzel oldu. Şunlar da kapılar. Bir kere daha uygulayacağım asiti. Güzel olsun. Bir kere yapalım. Uzun süre bizimle birlikte devam etsin diyoruz. Bu arada astar ve vernik kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü süreyi çok uzatıyor. Vernik tamam biraz daha parlak yapıyor ama ben çok aşırı parlak araçlarda sevdiğim söylenemez. Bakın şu an bir tane koluma değdi mesela. Cayır cayır yanıyor. Ufaktan sıçradı. Onun için fırçayı yavaş hareket ettirmek lazım. Fırçayı sıçratmamak gerekiyor. Pensemiz de boya pensemiz. Bütün arabalara bunu kullanıyorum. Arada bir katman oluyor. Pense mevcut kütlesinin belki 3 katına ulaştığı zaman da temizliğini yapıyor biraz. Aslında her boyadan sonra yapmak lazım. Şu an kolum yanıyor arkadaşlar. Bir yıkamam gerekiyor. Ciddi yaktı ya. Büyük ihtimal bir yere sıçradı. Ben de onun üzerine zannediyorum kolumu koydum. İlk başta acımadı da sonradan baktım ki gidiyor. Deriyi delecek. Postu deldireceğiz. Olmaz dedim. Hemen gittim yıkadım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere genel olarak çoğu boyayı aldık. İç taraflar çıkmıyor. Çok zorladıysam da çıkmıyor. Artık onları bir şekilde boyayla absorbe edeceğiz. Ford Transit'imiz boyanmaya hazır sevgili arkadaşlar. Bakalım. Şunu iyice bir tozdan, ufak parçalardan arındıralım. Ardından boyama işlemine geçelim. Şimdi boya zamanı. İlk kat için gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Kuruduktan sonra hemen ikinci kata atalım. Hem sağlam olsun hem de tertemiz olsun. Evet arkadaşlar, boya işlemimiz bittikten sonra sırada camımıza pasta işlemi var. Sürüyoruz biraz. Bunu komple yedireceğiz. Şöyle göstereyim öncelikle. Bakalım ışıktan görebilirsek. Bakın arkadaşlar. Bu önceki hali. Görüyorsunuz camın. Bir de pastadan sonraki halini göstereceğim size. Bunu yavaş yavaş yumuşak şöyle makyaj pamuğu, neyse bunun adı işte bilmiyorum, işte bayanlar kullanıyor ondan. İç kısmını yavaş yavaş sürmek suretiyle camın parlaklığını, eski parlaklığını tekrar vermeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii %100 olmuyor, eskisi gibi olmuyor ama gayet iyi oluyor. Kötü halinden kurtarmış oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani gayet güzel oldu. Bunu ne kadar çok uygularsanız o kadar sonuç güzel oluyor.
ufak tefek tozlar var. Yani ilk baştaki halinden şimdiki halini gördüğünüz üzere çok büyük değişiklik oldu. Şöyle o çizikler bayağı bir azaldı. Şu derin çizikleri de daha çok döner şekilde uygulayarak giderebilirsiniz. Özellikle ön taraf benim çok içime sindi. Çok güzel oldu. Eski günlerine kavuşturmuş olduk. Aşağı yukarı tabi. Sırada iç döşeme kısmını yıkamak var arkadaşlar. Bunu da sabunlu suyla, fırçayla hafiften yıkayacağım. Döşemelerimiz de temizlendi yeterince. Bazı sarılıklar var. Onlara özel solüsyonlar falan gerekiyor. Onlar bizde yok arkadaşlar. En azından eskisinden temiz oldu. Aracımızın alt tabanını da boyadık arkadaşlar. Böyle bir griye. Eskisinden daha iyi durumda şu an. Çok daha iyi durumda. Gördüğünüz gibi ön siyahlıkları falan gitti. Tertemiz oldu diyebiliriz. Kurudu. Şu an iyi durumda. Şimdi yavaş yavaş toplamaya başlayalım aracımızı. İkinci katımız da atıldı. İkinci katta kurudu arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi astar kullanmadım. Vernik de kullanmayacağım. Boya kurudu, gayet güzel oldu. Birkaç saattir kurumadaydı zaten. Sonuçtan gayet memnunum. Eski haliyle az sonra paylaşırız. Bakın şu ön cam falan boya gayet güzel oldu. Üst taraflar, şuraya çok bir şey yapamadık. Onlar geçmiyor. Onlara yapabileceğimiz bir şey yok. Hafif sıvı yapıştırıcı ile parlak bir şekil verebiliriz arkadaşlar. Hemen yan kapılarını takalım. İnanılmaz keyifli, yani böyle mükemmel. Tadı gerçekten mükemmel. Siz de yaptığınız zaman gayet keyif alacaksınız. Vakit nasıl geçiyor anlamayacaksınız bile. Hop, aslanım benim, gördünüz mü? İlk kapımızı taktık düşürmeden. İkinci kapımıza geliyor sıra. Şöyle yerleştirelim. İkinci kapımızı da yerleştirdik arkadaşlar. Düşürmeyelim ki boya kaybımız olmasın. Evet, ikinci kapımız da yerleşti. Şimdi iç döşemeyi yerleştiriyoruz. Bu kapılarda tutan parça. Bunu şöyle bir koyalım. Şurada leke mi var? Yoksa elimden o beyaz pastanın parçalarıymış arkadaşlar. Ben de boyada hata yaptık zannettim. Şimdi şunu şuradan kaldırıyoruz. Bu arada jantlara, Matchbox jantlarına karar verdim. Bunlar çok hoşuma gitti. Minibüse bayağı bir yakıştı. Zaten şekil şemel olarak sevdiğim bir jant. Ortadaki demirin uzunluğu falan çok yakın birbirine. Ondan dolayı da güzel duracağına inanıyorum. Sırada arka tekerimiz var. Arka tekeri de taktık. Ve aracımız şu şekilde. Oha, şahane ve süper gidiyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel gidiyor. Şöyle de yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi şimdi sadece detaylar kaldı. Aracımız genel hatlarıyla hazır arkadaşlar. Siko minibüs, bakın eskiyle arasında bayağı bir fark oldu. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Sonuçtan çok memnunum. Yine bunlar amortisörlü hafiften. Çok hoş oldu arkadaşlar. Şimdi ufak tefek de detay yapalım. Bir far detayı yapalım. Küçücük. Bak 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 bak, görüyor musun? Demek ki burada yamukluk var arkadaşlar. Evet, mutfak masamızda böyle bir araba o kadar hassaslaştı ki. Bakın, görüyor musunuz? Harika. Kendiliğinden gitmeye başlıyor. Bakalım burada sağda solda var mı sıkıntı? Bakalım. Ya mükemmel oldu ya. Çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Tekerlekler de çok yakıştı bence. Dediğim gibi yorumlara belirtebilirsiniz. Diğer tekerlekleri daha güzel buluyorsanız. Olmazsa onları takarız. Şahane. Şimdi hemen bir stop detayı yapalım. Bir far detayı yapalım. Ufacık dokunuşlarla azıcık daha güzelleştirelim aracımızı. Çok küçük dokunuşlarla arkadaşlar. Şu stopların kenarına geçeceğim. Kırmızı. Bunlara sıfır fırçalar olması lazım. Yok işte, yokluk, ne yapalım. Biz de böyle tornavidanın ucuyla hafiften kenarlardan geçerek en azından bir detay vermiş oluyoruz. Boş kalmasından iyidir. Gözüm de seçmiyor ha.
Arka stoplarımız da hazır. En azından biraz daha hoş gözüküyor. Şimdi ön hop gördünüz. Farlarda ufaktan bir gri boya sürelim arkadaşlar. İşlemimiz tamam olsun. Gri boya süreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçük olsun dedim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aracımız bitti. Hızlı bir şekilde böyle elinizdeki araçları yenileyebilirsiniz. Gayet keyifli oluyor. Şöyle de yaklaştıralım. Gerçekten eğlenceli. Şunu da bir döndürelim arkadaşlar. Ve aracımız hazır arkadaşlar. Yepyeni gibi oldu. Ufak tefek detaylarla da daha güzel bir hale soktuk aracımıza. Benimle birlikte bu yenileme çalışmasını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Biter mi? Bitmez. Buradan oynayacağız tabii. Şöyle koyalım. Işığımızı da şöyle alalım. Bak 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 bak. Uhu! Kaçım benim. Hop, dur bakalım şurada. Şöyle gel. Hop, dur usta. Gerçekten hoş oldu ya arkadaşlar. Yani eski halinden çok iyi bir şekle dönüştürdük. Şöyle bakıyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Bu Matchbox tekerlekler de bence gayet hoş oldu. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Benim içime sindi. Boya işi olarak, teker seçimi olarak benim çok hoşuma gitti. Özellikle camda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Şahane. Yağ gibi de kayıyor. Hop, bakın. Hop. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.